Oo, merhaba. Sizi gördüğüme sevindim. Ben aydınolojinin yeni uzmanı Profesör Bilginus. Bundan sonra birlikte deneyler yapacak, anlaşılmayan konuları netleştireceğiz. Aslında beni tam kütle ve ağırlık konusunda çalışırken yakaladınız. Size bu konuda biraz bilgi vermek isterim. Birbiriyle en çok karıştırılan terimlerden kütle ve ağırlık. Ancak endişelenmeyin. Konuyu benden dinlediğinizde aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Bir maddenin kütlesi o maddeyi oluşturan atomların miktarı kadardır. Bu nedenle maddenin üzerinden parça koparmadan ya da maddeye yeni atomlar eklemeden maddenin kütlesini değiştiremezsiniz. Peki ağırlık nedir? Ağırlıksa kütleye etki eden yerçekimi kuvvetidir. Yani ağırlık aslında yerçekimine göre farklılık gösteren bir değer olmalı o zaman. Kamera, hemen monitöre odaklan. Evet, işte böyle. Nerede kalmıştık? Evet, kütle ve ağırlık. Örnek olarak ekranda gördüğünüz kütlesi 1 kilogram olan kutuyu ele alalım. Kutunun kütlesi nereye giderse gitsin değişmeyecek ve 1 kilogram olarak kalmayı sürdürecektir. Çünkü kütlesinin değişmesi için kutudan parça çıkarmak ya da kutuya parça eklemek gerekecektir. Ağırlıksa kutunun bulunduğu gezegenin ona uyguladığı yerçekimine bağlı olarak değişecektir. Ağırlık, kutunun kütlesinin ona çekim kuvveti uygulayan gezegenin yer çekimi ivmesiyle çarpımına eşittir. Formülden de anlaşılacağı üzere kutunun ağırlığı 2 faktöre bağlı. Birinci faktör kutunun kütlesi, ikinci faktör ise bu kütleye etki eden yer çekimi ivmesi. Bu iki değer birbiriyle çarpıldığında toplam ağırlığı buluyoruz. Her gök cisminin kendisine özgü yerçekimi ivmesi bulunur. Dünya için bu değer yaklaşık olarak 9,8 metre bölü saniye karedir. Bunu işlem kolaylığı açısından 10 kabul edelim. Kutunun kütlesi ise 1 kilogram olduğuna göre bu iki değerin birbiriyle çarpımı olan 10 Newton kutunun ağırlığı olacaktır. Kutuyu yerçekimi olmayan bir noktaya taşırsak, yerçekimi ivmesi 0 olacağı için kutunun ağırlığı da 0 olacaktır. Özetle kütle maddenin değişmeyen miktarı iken ağırlık çekim merkezinin çekim şiddetine göre değişen bir değerdir. Kütle farklı gezegenlere gitseniz de değişmez ancak ağırlık farklı gezegenlerde farklı ölçülür. Peki Ay'da bir manav açmak istersek ağırlık ölçümünü nasıl doğru yapabiliriz? Eğer dinamometremizin dünyada 1 kilograma karşılık olarak ölçtüğü değer olan 10 Newton ağırlığı Ay'da bulmaya çalışırsak zarar ederiz. O halde çözüm ne? Çözüm hiçbir yerde değişmeyen ve en güvenilir değer olan kütleyi ölçmek. Dinamometre ile kütleyi ölçemeyiz. Kütleyi ölçmek istiyorsak adaletin sembolü olan teraziyi kullanmak zorundayız. Terazi asla yanılmaz. Çünkü terazinin her iki kefesine etki eden yerçekimi kuvveti nereye gidilirse gidilsin eşit olacaktır. Kütle teraziyle ölçülür. Hippity hoppity hippity